Merhaba hanımlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kareli bere yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 5,5 mm tığ, bu da uygun bir adet yumak, makas ve etamin iğnesi. Beremizin yapımına lastik kısmından başlıyoruz. İlk olarak 10 adet zincir çekelim. Şöyle tığımıza geçirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu şekilde. Daha sonra bakın şöyle zincirlerimizin arka tarafını çevirdiğiniz zaman şuralarda tepecikler görürsünüz. O tepeciklerin arasına batacağız şimdi. Bakın şu şekilde batıyoruz. İlmeğimizi alıp bir kere daha ilmek alıp çekiyoruz. Sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar şu arkadaki tepecikleri kullanarak bütün sıra boyunca 10 zincirle başlamıştık. O yüzden ikinci zincir boşluğuna battığımız için 9 adet sık iğnemiz olacak bu şekilde. Her bir zincir boşluğuna bir adet şu tepecikleri kullanarak sık iğne yapıyoruz. Sayalım kaç tane olmuş. Şuradan bakın sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane oldu. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Ve şu şekilde çeviriyoruz arka tarafını. İlk ve son kısmı ikisine birden şöyle alttan geçirip şu V görünümündeki zincirimizin her ikisini de işin içine katarak alttan şöyle geçirip ilmek alıp bir kere daha ilmek alıp çekiyoruz. Daha sonra ortada kalan şu zincir boşluklarının sadece üst tarafta kalan kısmını kullanarak yapıyoruz. Bakın şu şekilde ilmek alıp çekiyoruz. Sık iğnemizi sadece şu zincir boşluğunun içine batıp sadece üst tarafındaki yanağını kullanıp yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde tekrar ilk başta yaptığımız gibi zincir boşluğunun her iki kısmını birden kullanacağız. Bakın şöyle zincirimizi yaptık. En son 2 tane olduğu zaman ikisini birden dedik. Şöyle alttan geçireceğiz. Şöyle bakın. İlmeğimizi alıp bir kere daha alıp çekeceğiz. Evet, bir zincir arkasından tekrar çeviriyoruz. Ne dedik? İlk önce ikisini birden, daha sonra sadece üst tarafta kalan kısımlarını yapıyoruz. Her seferinde ördüğümüz kısmı çeviriyoruz ve bir zincir çekip bu şekilde devam ediyoruz. Bunu başınıza göre ölçeceksiniz. Ona göre 3'ün katları şeklinde olması gerekiyor. Benim yaptığım, şimdi benim öreceğim kısımda 66 sıra kullanacağım. Yani 66 sıra dediğim zaman her bir sırayı kastediyorum. Yoksa sadece şu tepe kısımları sayacak olursanız bunun yarısı kadar oluyor. 33 tane. Bu şekilde toplam 66 sıra sık iğne olana kadar örüyoruz. Ama sizin başınıza göre daha büyük ya da daha küçük geldiyse ona göre sık iğne bu lastik kısmını örün. Ama mutlaka çektiğiniz bu sıraların, mesela şu an burada 1-2 sıra var. Şu an 3. sırayı örüyorum. Mutlaka 3'ün katları şeklinde gitmesi gerekiyor. Ona dikkat edin. Çünkü yapacağımız motif 3 sık iğnede bir tekrarlanan bir motif olacak. Evet, bu şekilde bereniz istediğiniz lastik kısmı istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Evet hanımlar, şu şekilde göstereyim. Hepsi ekrana sığmıyor ama şöyle katlayalım.
Evet, beremizin lastik kısmını yaptık. Şimdi uçları birleştireceğiz. Bunun için şöyle ilk boşluktan başlayarak ikisine birden batıyorum. Şurada da en üstteki kalan kısma şöyle alt tarafından batıp sadece çektiğim bir ilmekle birleştiriyorum. Daha sonra tekrar bunların ikisinin altından geçiriyorum. Bu kısımda ise sadece üst kısmı kullanıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Arkasından buradan da geçiriyorum. Tekrar buradan batıyoruz. Burada da sadece üst kısmı kullanmak istiyorum dedim. Batırıyorum ve tekrar buradan çekiyorum. Tekrar ikisini birden, burada da sadece üst kısmı batıp ilmeğimi alıp bir kere de çekiyorum. Evet, bu şekilde hepsini birbirine eşleyerek sıranın sonuna kadar örüyoruz. Sıramızı bitirdik. Şu şekilde bakın. Şimdi motifimizin asıl ön tarafını çeviriyoruz. Çünkü burada dikiş birleştirme yaptığımız için bunu iç tarafa alıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz. Evet, şimdi iki zincir çekiyorum. 1 2 ilmek alıp şöyle her zincir boşluğuna şuradan başlayarak bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Bakın şurada bir boşluk bu tarafta. Tekrar ilmek alalım. Bir boşluk hemen şurada. Biri biraz daha büyük, biri biraz daha küçük. Hepsine ikili trabzan yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Ve işlem bitirdikten sonra bu trabzanların sayısını bir sayın. 3'ün katları olması gerekiyor. Eğer 3'ün katları şeklinde gitmiyorsa ona göre aralara birer ikişer ekleyin ya da eksiltin. Eksiltirseniz çok güzel durmayabilir. O yüzden mesela bir eksik kaldıysa bir tanesine 2 kere yapın. O şekilde 3'ün katları olacak şekilde bu trabzanları bir oluşturalım. Evet hanımlar, bu sıramızı bitirdik. Bakın şöyle bağlamayı da göstereyim tekrar. Toplam 66 tane oldu. Şu ilk başta çektiğim 2 tane zincir saymıyorum. Şöyle tepesini birleştirip ilk zincir boşluğuna batıp ipimizi bir kere de çekiyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. Şimdiki sırada artık karelerimizi yapmaya başlıyoruz. Şu ilkini saymıyoruz. Hemen onun yanındakiyle başlıyoruz. Önden trabzan yapacağız. O yüzden tığımızı şöyle altından sokuyoruz trabzanımızın. İlmeğimizi alıp şöyle 2 kere de çekiyoruz. Bu önden trabzan. Sonra ki gelen 2 tanesine normal trabzan yapıyoruz. Normal şu tepeye batıyoruz. Ve 2 kere de çekiyoruz. Tekrar yapalım. Batıyoruz. İlmek alıp 2 kere de çekiyoruz. Şimdi ilmek alıyoruz. Bir sonrakine tekrar önden trabzan. O yüzden tığımızı şöyle trabzanın altından geçirip trabzanı öne çıkartıyoruz. Şu şekilde 2 kere de çekiyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde 2 tane normal trabzan. İlk önce bir önden trabzan, sonra 2 tane normal trabzan şeklinde örüyoruz. Bütün sıra boyunca. Şu şekilde bakın. Bir önden trabzan, 2 tane normal trabzan, bir önden trabzan, 2 tane normal trabzan şeklinde. Bu sırayı da o şekilde örüp bitiriyoruz. Evet hanımlar, sıramızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 2 tane normal trabzandan sonra bir tane önden trabzanla birleştireceğiz. Şu arkadaki zincirlerimizi saymıyoruz. Şöyle onların tepesine batıp ilmek alıp bir kere de çekip sıramızı birleştiriyoruz.
Bir zincir çekiyorum. Şimdi motifimin arka tarafını çevireceğim. Şöyle beremizi. Bu sırayı bu şekilde çevirip örüyoruz. Şimdi daha önceden bakın şöyle baktığınız zaman daha önceden şurada 2 tane normal trabzan, sonra bakın şurada bir önden trabzan, 2 normal trabzan var. Şurada çektiğim zincirler. Onu arkada kalıyor, görmüyoruz. Bu normal çektiğim zincir trabzanların üzerine ilmek alıyorum. Tekrar önden trabzan yapıyorum. Şöyle ikili trabzan. İkisine de daha sonra önden trabzan yaptığım kısımda ise şurada bakın. Onun üstüne de normal trabzan yapıyorum. Yani bu sırada önden trabzanların üzerine normal trabzan, normal trabzanların üzerine de önden trabzan yapacağız. Tekrar gösterelim. 2 tane normal trabzanımız var. Şöyle bakın alt sıramızda. Onların üzerine önden trabzan. Şöyle alttan soktuğumuz zaman tığımızı, bu bir önden trabzan oluyor. Bir daha ilmek alıyoruz. Şöyle tekrar altından geçiriyoruz tığımızı. 2 kere de çektiğimiz için buna ikili trabzan diyoruz. Daha sonra bakın şöyle önden bakacak olursanız şu önden trabzan öne doğru çıkmış olduğu için buna da normal trabzan yapıyoruz. Evet, bu sırada önden trabzanların üzerine normal trabzan, normal trabzanların üzerine de önden trabzan yapıp devam ediyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi şöyle tekrar tepe noktaya batıp bir ilmek alıp bir kere de çekiyoruz. Ve bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve burası arka kısmımızdı. İpimiz burada. Şimdi tekrar ön tarafını çeviriyoruz. Bakın şu karelerimizi görebiliyorsunuz. Kutucuklarımız oluşmaya başladı. Şimdi bu sırada da şu ikinci sırada yaptığımız kısmı tekrarlayacağız. Daha sonra üçüncü sırada ördüğümüz kısmı tekrarlayacağız. İkinci sıra, üçüncü sıra aynı şekilde tekrarlana işte beremizin arkasını önünü çevire çevire öreceğiz. Ta ki 6 sıra bu kutucuklardan yapana kadar. Şu an bir tane var. Şimdi bu sırayı da göstermek istiyorum. Tekrardan bakın şöyle. Bu sırada dediğim gibi ikinci sıradakinin aynısını yapıyoruz. Yani şuradaki sıramızı. O da nasıldı? Bir tane önden trabzan, 2 tane normal trabzan. Bir tane önden trabzan, 2 tane normal trabzan şeklinde. Hemen ilmeğimizi alıyoruz. Bakın ilk trabzanımız zaten öne doğru çıkmış vaziyette. Şöyle öne trabzan yapıyoruz. Önden trabzan. Sonra ikisi normal trabzan. Birinci trabzanımız. İlmek alıp batıyoruz. İkinci trabzan. Sonra tekrar önden trabzan. Bakın şöyle. Evet, gördüğünüz gibi ikinci kutucuğumuz da belirmeye başladı. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Daha sonra beremizin arka kısmını çevirip şu sırada yaptığımız, yani şöyle ters çevirip bakarsak 2 tane önden trabzan, bir tane normal trabzan şeklinde örmüştük. O sırayı da o şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi bu kutucuklar 6 tane olana kadar aynı şekilde örelim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 6 sıra kutucuklarımızı tamamladık. Şimdi daraltma kısmına geçeceğiz. Şu an ön taraftayız. Arka tarafını çevireceğiz. Onun için bir zincir çekiyorum ve çeviriyoruz şöyle şu şekilde.
Şimdi daraltmaya başlayacağız. Bunun için ilk olarak bakın şöyle 2 tane normal trabzanımız var. Bunları yine önden trabzan yapacağız. Ama şöyle bakın, bir zincirimizi çektikten sonra tığımızın üzerinde bırakacağız. Şöyle 3 tane olunca birleştireceğiz. Bu şekilde bir taneye indirdik 2 tanesini. Bir sonrakine normal trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı. Daha sonra ikisine şöyle daraltarak yapıyoruz. İlmeklerini bırakıyoruz birer tane. Hepsini birden toplayıp yukarıdaki şu ikili sırayı teke indirmiş oluyoruz. Tekrar yapalım. Şöyle bir tane önden trabzan, 2 ilmeği bırakıyorum. Bir daha ilmek alıyorum. Bir yandakine tekrar önden trabzan yaparken şu 3 tane ilmek olunca hepsini birden çekiyorum. Daha sonrakine de normal bir ikili trabzan yapıyorum. Bir kere daha göstereyim. Şöyle önden trabzanın bir tanesini yaparken son ilmeği çekmiyorum. 2 tane ilmek kalıyor. Bir yandakine de alıyorum. Şu şekilde batıp 3 tane ilmek olunca hepsini birden çekiyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi 2 tane önden trabzan teke düşmüş oldu. Bu şekilde örüp daraltma kısmını başlamış oluyoruz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi sıramızı bitirdik. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve ön tarafını çeviriyoruz. Ön tarafı çevirdiğinizde bakın şurada 2 tane normalde trabzanımız vardı. Teke inmiş gibi oldu çünkü bir tane ilmek kaldı yukarıda. Burada da ilmeğimizi alıyoruz. Şu önden trabzanımızı yine önden trabzan gibi yaparken son ilmeğimizi çekmiyoruz. Tekrar ilmek alıyoruz. Ortaya bir kere batıp normal trabzan gibi yaparken son ilmeğimizi yine çekmiyoruz. Toplam şöyle 3 tane olduğu zaman hepsini birlikte çekiyoruz. Tekrar ilmek alıyorum. Tekrar bir önden trabzan yapıyormuş gibi yapıp son ilmeği bırakıyorum tığımdan. Bir yandakine de normal trabzan yaparken şöyle 3 tane ilmek olunca hepsini birden çekiyorum. Bu sırada bu şekilde ilerliyoruz. Evet hanımlar, bakın iyice daralttık. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar işimizi iç tarafını çevirelim. Şimdi bu sırada da gördüğünüz gibi hep bir ilmeğe indi. Sadece şu önden trabzanları kullanacağım. 2 tanesini. Üçünü bir çekeceğim. Tekrar bir sonraki önden trabzan. Ve ondan sonra bakın bir tane atlıyoruz arada. Ondan sonraki önden trabzanı şu şekilde topluyoruz. Tekrar yapalım. Bakın şu aradakine atlıyorum. Şu önden trabzanı. Tekrar önden trabzan yapıyorum. İlmeğimi tutuyorum. Aradaki ne atlayıp bir sonrakine 3 tane ilmek olunca bir kere de çekiyorum. Tekrar yapalım. Şu birinci önden trabzan. Şu da ikinci önden trabzan. 3 ilmek olunca hepsini birden çekiyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın sıramızı tamamladık. Ortası artık iyice kapandı. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar ön tarafı çeviriyorum ve ilmek alıp şu şekilde tekrar 2 tane olunca ikişer birleştiriyorum.
Ve bu artık son sıram. Ondan sonra tepesini dikeceğiz beremizin. Tane olunca birleştiriyoruz. Tekrar yapalım. Üç ilmek olunca şu şekilde birleştiriyoruz. Evet, sıramız bitti. En son tekrar şöyle batıp ilmeğimizi alıp bir kere de çekiyoruz. Bir zincir çekip şöyle ipimizi uzun bırakıp keselim. Şöyle ipimizi çekelim. Zaten kapandı. Ama sonra en son yine bir dikişle kapatabiliriz. Dilerseniz bunun tepesine pompon yapabilirsiniz. Ya da düğme şeklinde de örebilirsiniz. İki şekilde de güzel duracaktır. Ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün kutucuklarımızı sonuna kadar getirdik. Bakın şöyle zincir boşluklarını kullanarak her birinin arasından geçirin. Evet, başa geldik. Şimdi tekrar ortaya alıyorum. Ortaya geçirdikten sonra şöyle güzelce çekiyorum ki orta kısım tamamen kapansın. Bakın şöyle. Kapandı zaten. Evet, sonra içeriden birkaç dikiş yapıp bakın şöyle. Çok fazla dikiş yapmanıza gerek yok. Zaten tepesi kapalıydı. Yani çok açık olmadığı için çok fazla dikiş yapmanızı gerektirecek bir şey yok. Şöyle birkaç yerinden geçip düğümlük şeklinde yaparsanız sökülmesini de önlemiş olursunuz. İpimizi kesip belli bir uzunlukta bu artan ipi de tığımızın yardımıyla saklayabiliriz. Şöyle değişik ilmek aralarından geçirerek bu işlemi yaparken daha ince bir tığ kullanırsanız daha rahat yaparsınız. Ya da direkt iğneyle de dikip ucundan da kesebilirsiniz. Son bir kere de şuradan geçirmek istiyorum. Evet. Böylece beremizi tamamladık. Örmesi zevkli bir bere. Şöyle ön tarafını gösterelim. Kolayca örebileceğiniz bir bere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler de denersiniz. YouTube kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki örgümüzde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.